Westeros'ta bir düğün davetiyesi alsanız ne düşünürdünüz? Şölen, kutlama, belki yeni bir ittifak falan, değil mi? Ama bugün elimizdeki kaynak, yani Kızıl Düğün, Westeros'un kanlı ziyafetinden bazı bölümler, bir düğünün nasıl desem, kanlı bir kabusa dönüşebileceğini gösteriyor. Game of Thrones evrenindeki bu sarsıcı olayı belki biliyorsunuzdur. Ama gelin metinlere daha yakından bakalım. Bu ihanetin katmanlarını ve neden bu kadar unutulmaz olduğunu birlikte anlamaya çalışalım. Kesinlikle. Bu sadece bir katliam değil aslında. Yani kaynaklar da bunu vurguluyor. Verilen sözlerin, hatta o kutsal sayılan misafirperverlik gibi geleneklerin nasıl hiçe sayılabileceğini gösteriyor. Ve tabii intikamın ne kadar acımasız olabileceğini, özellikle o dönem Westeros'un da zaten zayıf olan güven ortamını nasıl daha da kötüleştirdiğine bakmak lazım. Olayın başlangıcı, evet, genç kurt Robb Stark. Hani stratejik bir evlilik sözü vardı, onu bozuyor. Aşkı için yapıyor bunu ama. Bu durum Lord Walder Frey için affedilecek bir şey değil tabii. Metinler şunu anlatıyor. Robb, annesi Catelyn, ordusuyla ikizlere geldiğinde başta her şey çok normal. Müzik var, yemekler, şenlik. Evet, tam bir kutlama havası. Sanki hiçbir sorun yokmuş gibi, değil mi? Belki izlerken ya da okurken siz de o an bir rahatlama hissetmişsinizdir. Tabii, o sahte güvenlik hissi zaten tuzağın önemli bir parçası. Burada metnin özellikle altını çizdiği çok kritik bir nokta var. Misafir ağırlama hakkı. Westeros kültüründe bu çok temel bir şey. Yani çatının altına aldığın, ekmeğini bölüştüğün kişiye zarar vermek bu en büyük tabu. Lanetlenme sebebi hatta. Çok ağır bir gelenek aslında. Hem de nasıl? Fakat Walder Frey, yani kişisel onuru, belki de daha fazlası için bu kadim kuralı yıkmaktan çekinmiyor. Metinlerde şölen ilerledikçe havanın nasıl değiştiği, gerilimin nasıl tırmandığı çok net anlatılıyor. Sonra o meşhur uğursuz melodi başlıyor. Castamere yağmurları. Evet. Bilenler için o an zaten her şey anlaşılıyor. Bu, Frey ve müttefiklerinin kanlı niyetlerinin bir nevi işaretiydi. Şarkının kendisi bile bir mesaj. Ve o işaretle birlikte dediğin gibi şölen bir anda katliama dönüyor. Anlatılanlara göre kapılar kilitleniyor, oklar yağmaya başlıyor, hançerler çekiliyor. Korkunç bir an. Robb Stark, hamile eşi Talisa, annesi Catelyn ve onlara sadık pek çok kuzeyli lord ve asker, Frey ve Bolton hanelerinin işbirliğiyle nasıl acımasızca tuzağa düşürülüp öldürüldüğü detaylıca anlatılıyor. Özellikle Catelyn'in durumu, oğlunun gözleri önünde öldürülüşünü görmesi, sonraki o sessiz çığlığı ve kendi sonu. İnanılmaz trajik, olayın vahşetini mühürleyen anlardan biri. Kesinlikle. Bu olay, kaynakların da işaret ettiği gibi, sadece Stark'ların askeri gücünü kırmakla kalmadı. Çok daha öte anlamları var. Westeros'ta zaten pamuk ipliğinde bağlı olan güven, onur gibi kavramların ne kadar kolay yok edilebileceğini gösterdi. En temel toplumsal sözleşme sayılabilecek misafir hakkının bile kişisel kin ve güç hırsı karşısında nasıl anlamsızlaşabildiğini görüyoruz. Bu sadece Frey'in karakterini değil, aslında o dünyanın genel ahlaki çöküşünü de biraz ortaya koyuyor, değil mi? Evet, kesinlikle. İhanetin bu kadar aleni, bu kadar pervasızca sergilenmesi belki diğer lordlar için de bir mesajdı. Artık hiçbir kural kutsal değil, dikkatli olun. Aynen öyle. Yani özetlersek bir tarafta aşk için bozulmuş bir yemin var, diğer tarafta ise bu yemini affetmeyip en kutsal sayılan geleneği bile kana bulayan planlı korkunç bir intikam. Sonuç, Westeros tarihinin en karanlık, en kanlı düğünlerinden biri. Kızıl Düğün bize kurgusal bir evrende bile ihanetin, gücün kötüye kullanılmasının ve intikam arzusunun en köklü, en temel yapıları nasıl sarsabileceğini gösteriyor. Güvenin paramparça olduğu bir anın sembolü adeta. Belki de bu metinler bize şunu hatırlatıyor. Toplumsal düzeni sağlayan o görünmez anlaşmalar, o güven bağları ne kadar değerli ama aynı zamanda ne kadar da kırılgan aslında. En kutsal kuralları bile hiçe saydırdığı böyle bir olay.
sadece Westeros'un o acımasız dünyasına mı özgü dersler içeriyor? Yoksa ihanetin ve kırılan güvenin bu türden sarsıcı yankıları bizim kendi dünyamızdaki dinamikler hakkında da bize bir şeyler fısıldıyor olabilir mi? Bunu biraz düşünmek lazım sanki. Bu derin yolculuk için teşekkürler. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Hoşça kalın. Hoşça kalın.